Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugünkü videomuzun konusu yeni gelen güncelleme hakkında. Dünkü canlı yayında paylaşmıştım aslında. Oyuna yeni bir güncelleme geldi. Bir sürü yeni özellik, yeni petler, yeni etkinlikler duyuruldu. Şu şekilde sırayla bakıp Paskalya etkinliği gelecek. Paskalya etkinliği ile alakalı henüz bir bilgi yok. Ya ben daha önceki, bir yıl önceki Paskalya etkinliğini yapmıştım. Yine sürekli farklı etkinliklerde olduğu gibi 5 günlük falan görevler veriliyor. Etraftan boya topluyorsunuz. O boyayla da Paskalya yumurtasını boyayıp çeşitli ödüller alıyorsunuz. Bir tane görünüm var, kale görünümü. Bir tane de intikal var. Bu tavşan var ya, kapaklar açılan tavşanlar var. Onlar. Kanyon çarpışması bir gün sonra başlayacak. Onunla ilgili de detaylı bilgiyi şeyde veririm. Yani etkinlik geldiğinde veririm. Üçüncü güncelleme yeni petler. Kar maymunu. Şu beyaz maymun var ya o. Gelmiş mi bakalım. Haritaya açtığımda yakalayabileceğiz mi? Bunu farklı bir video olarak yapayım ben. Şunu. Kar maymununu ben farklı bir video olarak yapacağım. Çünkü o başlı başına bir video olacak. Yakalaması, tutması, zarttır zurttur. Optimizasyonlar. Kendinize özel sohbet. Artık kendinize mesaj göndererek not alabilirsiniz. Bu WhatsApp'ta vardı. Şu şekilde girdiğimizde ben diye çıkıyor buradan. Mesela buradan atıyorum. Bir yere saldıracaksınız. Koordinat belirlemeniz gerekiyor. Direkt kendinize o koordinatı gönderip sonradan hatırlamak için güzel bir özellik. Ayrıca şuradaki arayüzü daha sadeleştirmişler. Bence çok güzel olmuş. Arkadaşlara takma isim. Arkadaşlarınızı daha iyi yönetmek ve tanımlamak için arkadaşlarınıza takma adlar ayarlayabilirsiniz. Yani ben kullanır mıyım? Kullanmam ama baya bir geyik dönecektir burada. Mesela ben arkadaşlarıma girdiğimde ne diyorum mesela? Jomolokko'ya nasıl bir takma ad yapacağım? Arkadaş ekle. Arkadaşlık istekleri değil. Bak. Mesela. Onu bulamadım nereden yapılıyorsa. Sohbet dediğinde direkt giriyor. Kara liste yok zaten. Şefin adını gir. Önceden bu da yoktu herhalde. Neyse takma ad olayını bulamadım ben. Zaten kullanmayacağım bir şey abi. Kullanan varsa bulacaktır büyük ihtimal. Pet otomatik iyileştirme. Bu yeni özellik sayesinde petleri yükseltmek artık daha verimli. Şimdi bu özellik nasıl bir özellikmiş abi? Mesela ben şu reisi. He. Önceden şu oto yoktu mesela. Şuna basıp oto dediğimizde bakalım. Tamam. Şeyde görebilseydik mesela eksi çıkınca atlayacak mı? Onu görebilsek güzel olurdu. Büyük ihtimal atlıyordur. Bak bu güzel olmuş. Tek tek o yana git, bu yana git. Onu seç, bunu seç. Yoruyordu adamı. Güzel olmuş abi. İttifak etiketi limiti ayarlaması daha fazla özelleştirme ihtiyacı karşılamak için limit 10 etikete çıkarıldı. Ya bu genelde R4 ve R5'lerin işine yarıyor. İşte herhangi bir yere saldırılacaksa oraya etiket atıyorlar. Saldırı etiketi, işte savunma etiketi, zart zurt gibisinden. Şurada toplanıyoruz gibi etiketler atıyorlar. O 3 tane diye hatırlıyorum ben. Sonradan 10 tane yapmışlar. Benlik bir şey değil ha. Ben kullanmıyorum. Yine de bakalım derseniz nerede bakıldığında tam emin değilim. Yani şu haritaya çıktığımızda herhangi bir yere tıkladığımızda bakayım şöyle. Yok paylaş pardon. Şuradaydı. Yok yine aynı 3 tane. Yani bunu tam çözemedim. Yani ittifak yönetimiyle alakalı bir şey olan şeyleri ben tam bilmiyorum. Çünkü yönetimle pek alakam yok. O yüzden es geçiyorum abi. Dökümhane savaşı optimizasyonu. Aynı anda birden fazla üyeye oylama bildirimleri ve savaş isteği davetleri gönderme işlevi eklendi ve oy veren üyeler aynı zaman aralığına oy veren üyeleri tanımlayabilecek. Yani bu da nispeten R4 ve R5'lerin işi. Yeni ifade sohbeti daha eğlenceli hale getirmek için yeni ücretsiz ifade zarı kullan diyor. Bak mesela bunda şey varsa pardon. Acaba tesadüfi bir sayı mı çıkartıyor? Aynen. 3.
Bir tane daha atsak. 30 saniyede bir atılıyormuş. Tamam. İyi, burada bayağı bir dümen döner ha burada sohbette. Çünkü random bir şekilde çıkarttığı şeyi, sayıyı. Güzel, onu da sevdik. Tundra macerasının kural düzenlemesi. Eyalet transferi sırasında hedef eyaletinizde eyalet macerası devam ediyorsa macera paralarınızı tutabileceksiniz. Yani ne demek hiç anlamadım vallahi. Burada fazla üstüne olmuyor ben. Çünkü eyalet değişmeyeceğim için herhangi bir araştırma, tam derinlemesine bir araştırma yapmadım. Anlamadım yani. Anlayan varsa yorum kısmına yazsın. İttifak oyu iyileştirmesi. Maksimum oylama seçeneği ona çıkarıldı. Onu da geç. Bizlik değil. Helios piyadesi iyileştirilmiş diyor. Daha da mı güçlü? Nitelikleri artık daha iyi. Önceki niteliklerine bakmadık hiç. Dün keşke bir resim atsaydım, karşılaştırma yapardık. Size daha istikrarlı ve sorunsuz bir oyun deneyimi sağlamak için mevcut hatalar da düzeltildi. Yani bazı hatalar varmış bizim görmediğimiz. Yani oyunda denk geldiğimiz ama birebir şey olmadığımız, çoğu kişinin görmediği. Onlara optimize etmişler. İyi ya, güzel bir güncelleme. Özellikle şu etkinliği ben merakla bekliyorum. Kanyon. Kanyon çarpışması diyor ya. Seçkin kuvvetler Kayıp Kanyon'a vardı. Savaş başlamak üzere. Ya burada elit güçler olarak lanse etmişler mailde. Ama elit güçler dediği buradaki elit piyadeler değil. Mesela elit askerler değil. Asker bastığımız dedik, elit askerleri değil. Yani seçkin, siz elit insanlarsınız. Ordunuz da elit. Gidip savaşacaksınız gibi sizi biraz motive edici, gaza getirici ifade kullanmışlar. Yoksa ya bazı arkadaşlar şunu sanmış. Göstereyim hemen. Hangisiydi? Kahraman, cesur, uzman, gazi, elit. Mesela şu elit T8'ler var ya. Sırf bundan basıp buna savaşa gideceğiz sanmışlar. Öyle değil. Burada maksat sizin gücünüzü ifade etmek için kullanıyor. Yani siz elit bir savaşçısınız, elit bir komutansınız. Birliğinizle beraber savaşa gelin gibi bir ifade kullanmışlar. Öyle yani dostlar, güzel bir güncellemeydi. Sevdim. 8 dakika yeter ya bu güncellemeye. Diğer geçeceğim. Videoya geçeceğim. En güçlü eyalette birlik eğitme var. Şef tılsımı, esans taşı, zart zurt. Genelde götürüyoruz yine 49'u. Bakalım. Savaşta da birkaç güzel yer belirledim. Oralara dalacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Güncelleme hakkında benim atladığım, yanlış söylediğim veya eksik söylediğim yerler varsa bunu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Çünkü ben de sizin gibi bir oyuncuyum. Yeni bir güncelleme geldiğinde bazı güncellemelere mantıksal cevaplar vermeye çalışıyorum. Bu da tam objektif olmuyor. O yüzden tecrübelerinize dayanarak yorumlarda belirtin. Abi orası öyle değil, böyle dedi gibisinden. Görüşürüz.